biraz asap bozayım. Milletin asabını bozalım biraz. Yani özellikle gençlerin asabının bozulması lazım. Yani isyan etmeleri lazım. Gençsin abi. Genç dediğin adam isyan eder. Her güzel uyanış, diriliş de bir isyandır aslında. Tabii. Sizinle belki daha önce pek rastlamadığımız bir konuda aslında uzmanlığımız. Sinema hakkında konuşalım ve Türkiye'de olan bitenleri, dünyada olan bitenleri gözden geçirelim. Hem eleştirilerde bulunalım hem değerlendirmelerde bulunalım diye düşündük hocam. Sinema sadece sinemadan ibaret değil. İki tür sinema var. Yani bir popüler sinema, bir de işte sanat sineması diyoruz. Daha nitelikli, düzeyli sinemalar diyoruz. Bunun da belki Türkiye'de, Türkçe'de tam karşılığı olmadığı için mi bir problem yaşıyoruz? Hiçbir şeyin karşılığı yok ki, hepsi ithal. Ama bu iki tür sinemayı doğuran iki tür kültür var. Nedir o? Birincisi bizim bildiğimiz kültür, bu moderniteyi temsil eden kültürdür. Yani bir şekilde modernite yüksek kültürü temsil ediyor. Yani asil bir kültürdür falan anlamda değil. Tam tersine asaleti yok edendir modern. Modernin kendisi de kadimle karşılaştırdığımızda asil kültür kadim kültürdür. Yani bütün kadim medeniyetleri kastediyorum, İslam da dahil. Şimdi onlara göre modernite nevzuhurdur. Yani burada aslında üç kültürden bahsetmiş oldum. Yani kadim kültür bir şekilde buharlaştığı için, bir şekilde karşılığı olmadığı için daha doğrusu ya da en azından pasifize edildiği için veya Batı uygarlığı, modernitenin kendisi nevzuhur olmasından kaynaklanan bir şey bu. Bütün kültürlere, medeniyetlere, dolayısıyla dinlere saldırıya dönüştüğü için, bütün kültürlerin, dinlerin, medeniyetlerin kökünü kazıdığı için dolayısıyla pasifize etti. Yani kadim kültürleri, asil kültürleri devre dışı bıraktı. Bir de postmodernite ile birlikte ortaya çıkan, postmoderniteyi yeniden üreten, meşrulaştırmaya çalışan popüler kültür. Şimdi burada hikaye şu. Kültür ne? Bu ifadeyi kullanmak istiyorum. Yani biraz asap bozayım. Milletin asabını bozalım biraz. Yani özellikle gençlerin asabının bozulması lazım. Yani isyan etmeleri lazım. Gençsin abi. Genç dediğin adam isyan eder. Her güzel uyanış, diriliş de bir İsyandır. İsyandır aslında. Tabii. Yani bu durum böyle gitmez. Durum kalabalıklar diyebilmek lazım. Yani isyan deyince anarşi, terör falan değil. Ondan bahsetmiyoruz. Yani gidişata dur demek. İtiraz. Kültür insanın yarattığı şey. Popüler kültür insanı yaratan şey. Yani ne demek istiyorum? Şimdi şöyle, yani bu kültür insanın yarattığı şey diyorum. Dikkat edin, insanın tanrılaşması sürecine gönderme yapmak için. Yani moderniteyle birlikte insan tanrılaştırıldı. Hümanizm insanın tanrılaştırılma serüveni. İnsancıllık, insan sevgisi falan filan değil. İnsanlar bunları nasıl berbat bir şekilde ezbere klişeler halinde öğreniyorlar. İnanamıyorum yani. Nasıl bir memleket anlayamıyorum ya. Hümanizm insanın tanrılaştırılmasıdır. Nokta. Dolayısıyla modernite bir paganizm biçimidir. Paganizm, putperestlik biçimi. Enlightenment diye bir kitap yazdı Peter Gay. 2 ciltlik. Manyak bir aydınlanma hastası, acayip aydınlanmacı bir adam. Aydınlanmayı, dolayısıyla modernitenin düşünsel temellerini The Rise of Modern Paganism diye tarif etti. Modern paganizmin yükselişi diye tarif etti. Bir paganizm biçimiyle karşı karşıyayız. İnsanın tanrılaştırılması. Dolayısıyla insanın yarattığı şey. Bu da insanı yaratan şey diyorum. Fakat işin ilginç tarafı şu. İnsanı yaratan şey dijital tanrıcılıklar dünyası. Kabe'si Los Angeles. Yani bu şu an dünya nereden idare ediliyor, dünya nereden yönetiliyor diye bir soru sorulduğunda kesinlikle New York falan demem ben. Yani New York'ta işte ekonomisi var, silah sanayisi var, ne bileyim bir yön politikacısı şunu bunu falan, eliti var, elitokrasisi falan filan var. Hayır. Ya dünyayı hard power yönetmiyor. Dünyayı Los Angeles'taki soft power yönetiyor. Yani haklar rejimi, modernitenin bir şekilde insan hakları falan filan üzerinden işlettiği haklar rejimi, demokrasi bitti. Feminizm hareketi haklar hareketiydi. Feminizmle örnek olarak ona vereyim. Kadın hakları üzerinden gitti. Kadın haklarını yanlış tanımladığı için, kadının haklarını, dolayısıyla kadının kendisini yanlış tanımladığı için ve konumladığı için ister istemez yani bir takım haklar elde edildi eyvallah ama sonuçta kadın da gitti, haklar da gitti. Kadın da gitti, öldü. Katletti kadını. Yani kadın erkeksileşti. Sokağa sürdü kadını. Güç, iktidar ilişkilerinin kölesine dönüştürdü. Feminizm kadın düşmanıdır. Yani haklar rejimi, modernitenin haklar rejimi, demokrasi çöktü. Modernitenin kültürünün dünyası çöktü. Şu an Los Angeles'ta üretilen postmodernitenin popüler kültürünün insanı üreten, insanı şekillendiren davranışlarını, zevklerini, beğenilerini, zevksizliklerini, beğenisizliklerini, sığlıklarını, vulgariteyi kutsayan, mutlak hakikati yok eden, mutlak sahteyi hakikat diye satan bir kültür icat edildi. Modernitenin haklar rejimi, demokrasi bitti. Postmodernitenin popüler
kültürünün hazlar rejimi, demokrasi zaferini ilan etti. Şu an biz demokrasi çağındayız. Burada sinemadan bahsetmek, dolayısıyla nasıl bir sinemayla karşı karşıyayız sorusu üzerinde kafa yormak aslında çok hayati bir mesele. Çok hayati bir mesele. Bizde mesela diyorlar ki işte böyle yaklaşımlar oluyor. Normalde görüyorum hani halkın böyle bir yaklaşımını. İşte Recep İvedik'le kardeşim Nuri Bilge Ceylan'ı işte aynı şeye koyuyorlar. İşte biri 7 milyon izleniyor, diğerini kimse izlemiyor bilmem. Burada bir problem var. Hepsini aynı kefeye, aynı torbaya koyuyoruz. Ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Bence 7 milyon bir filmin izlenmesi başarıdır. Ben Şahan Gökbakar'ı eleştirmem bu noktada. 7 milyon izlenmiş. Bu bir satma başarısıdır. Bunu sinema olarak görmek bizim hatamız. Ama diğer tarafta bizde sinemacı yetişmiyor. Yok, yetişiyor aslında. Yani bu cümleyi kuran birinin reklamcı olması lazım. O da benim. Yani satmaktan falan bahsediyorsak hakikatin satılmaya ihtiyacı yoktur. Hakikat bir şekilde bulunur. Ama hakikat iddiasında mı? Değil işte. Yani o yüzden üfürebiliriz. Çöp tenekesine doğru. Popüler kültür sahte, hiçbir değeri olmayan, hiçbir karşılığı olmayan, kıymet harbiyesi olmayan bir kültür üretiyor. Yani sığ, yüzeysel, yüzeyselliğin iktidarı, sahtenin iktidarı. Dolayısıyla en değersiz olanı, en değerli katını yükseltiyor. En değerli olanı en değersiz derekesini düşürüyor. Böyle bir şey var. Yani insanlığın önündeki en büyük tehlike nedir sorusunun cevabı kesinlikle popüler kültürdür. Yani Los Angeles iğrenç bir yer. Yani o yüzden Yahudilerin iki kahvesi vardır dünyada. Kontrol ettikleri iki yer vardır. Birisi New York. New York'tan hard power'ı kontrol ediyorlar. Kaba gücü. Öbürü de asıl çaktırmadan bütün zihinlerimizin efendileri konumuna yerleştikleri işte Hollywood'u hem film endüstrisi hem müzik endüstrisi. Hollywood sadece film endüstrisi değil. Müzik endüstrisi. Onu unutmayalım. Hollywood'u da ayrıca konuşalım. Tabii ikincisi Silikon Vadisi. Yani dolayısıyla dijital tanrıcıklar. Şimdi burada yani bu aslında popüler kültür üzerinden Los Angeles üzerinden dünya şekillendiriyorlar artık. Daha doğrusu şöyle, önceden New York üzerinden fiilin işgal ediyorlardı. Yani modernite açık sömürgecilik dönemini temsil eder. Postmodernite örtük sömürgeciliği, dolayısıyla kültürel sömürgeciliği temsil eder. Yani postmodernitede özellikle medya araçları, kültürel araçların hepsi birer silaha dönüşmüş. O yüzden bize büyük adamlar büyük laflar ettiler. Ne dediler? Mesela Heidegger, kamera izleyiciye yöneltilmiş bir silahtır. Yani hangi kamera? Özellikle Los Angeles'ın ürettiği görüntü, vizör. Yani özellikle o hakikati örtüyor, gerçeği örtüyor. Dolayısıyla ayartıyor. Yani hakikat diye, gerçek diye bir derdi yok artık. Yani popüler kültürün, popüler sinemanın hakikat diye bir derdi yok. Sadece ayartmak var. Niçin? Algı operasyonu çekmek için. Modernitenin aklının yerini postmodernitenin algısı aldı. Yani algılar imparatorluğunda yaşıyoruz. Yani kimse bana işte akıldan, şundan, bundan falan filan bahsetmesin. Twitter dünyasında, sosyal medya dünyasında asosyal, karakterli bir şekilde insanlar toplandığı için sosyal diyoruz oraya. Yoksa karakter asosyaldir sosyal medyanın. Yani orada insanlar akıllarıyla hareket etmiyor, duygularıyla hareket ediyor. Bakın biz kime insan diyoruz? Düşünen insana, düşünen varlığa insan diyoruz. Duygularıyla hareket eden varlık hayvandır. İnsiyaki olarak hareket eden varlık hayvandır. Yani postmodern kültür, dolayısıyla popüler kültür insan hayvanlaştırıyor. Geleceğini, bu ülkenin geleceğini başka dünyalara, öteki dünyalara bir şekilde vakıf olan, açık olan değil. Aynı zamanda vakıf olan insanlar şekillendirecek.